Bir zamanlar bir grup kirpi soğuk kışla karşı karşıya kaldı. Üşüdükleri için birbirlerine daha yakın olmaya ve vücut sıcaklığını paylaşmaya karar verdiler. Ne yazık ki birbirlerine çok yaklaştıkları anda keskin dikenleriyle birbirlerinin canını yaktılar. Ve böylece soğuk hava dikenlerden zarar görmekten daha katlanılabilir olduğu için kirpiler tekrar birbirlerinden uzaklaştılar. Kirpiler bir ikilemle karşı karşıya kaldılar. Birbirlerinden uzaklaştıklarında üşüdüler. Ancak birbirlerine yaklaştıklarında acı çektiler ve incindiler. Alman filozof Arthur Schopenhauer'un 1851'de yayınladığı Paralga ve Paralipomena Kısa Felsefi Denemeler adlı eserinin ünlü 396. bölümünün bir kısmında insanları bir araya getiren iç dünyalarının boşluğu ve tek düzeliğidir. Ters gelen özellikler ve tahammül edemedikleri hatalar onları birbirlerinden uzaklaştırır. Sonunda bir arada var olabilecekleri, nezaket ve görgünün belirlediği ortak noktada buluşurlar. Bu noktada çevrenin sıcaklığını hissetme arzusu kısmen karşılanır ama buna karşılık okların acısı hissedilmez. Kendi iç sıcaklığı çok yüksek olanlarsa ne sıkıntı vermek ne de sıkıntı çekmek için topluluklarından uzak durmayı tercih ederler. Schopenhauer bu bölümde kirpilerin soğukta kaldığı bir anda karşılaştıkları ikilemi anlatmaktadır. Schopenhauer'ın yazdığı bu bölümün bir kısmı daha sonra Sigmund Freud'un 1920'de yayınladığı Grup Psikolojisi ve Egonun Analizi adlı eserinde dipnot olarak yer buldu. Freud, anaoğlu dışında tüm insan ve grup ilişkilerinde gözlenen çatışmayı açıklamaya çalışırken Schopenhauer'ın ünlü donan oklu kirpi benzetmesindeki gibi hiç kimse komşusuna fazla yaklaşmaya katlanamaz der. Hem Schopenhauer'ın hem de Freud'un kullandığı bu kavram insan ilişkilerini konu eden önemli bir ikilem haline geldi. İkileme göre ne kadar iyi niyetli olursanız olun biriyle fazla yakınlaşır, fazla içli dışlı olur, fazla samimileşirseniz istemeden de olsa o kişiyle çatışmaya ve birbirine zarar vermeye başlarsınız. Oysa ki asla geçmemeniz gereken bir çizgi vardır ve o çizgiyi geçmeniz ilişkinin hasar almasına ve temellerinde yavaş yavaş çatlaklar oluşmasına neden olur. Bu durumu bir ilişkinin başında her şey güllük gülistanlıkken sonradan tahammülsüzlüğün ve sert kavgaların baş göstermesinden anlayabilirsiniz. Kirpi ikilemi bu nedenle insanların sadece aşk hayatlarında değil, tüm ilişki türlerinde arada yeteri kadar mesafe bırakmaları gerektiğini, kişisel alana saygı gösterilmesinin önemini savunur. Bunun yanı sıra insanlarla aradaki mesafeyi çok açmanın da donmaya, yani yalnızlığa neden olacağını söyler. Bu konu üzerine geniş çaplı bir araştırma bile yapılmış. Florida Bölge Üniversitesi'nden John Manor ve ekibi tarafından yürütülen 6 deneyde insanların sosyal anlamda reddedilmeye karşı verdikleri tepkiler incelenmiş. İçe dönük insanların bu durum sonrasında daha da içlerine kapandığı ve insanlardan uzaklaştığı, diğer insanların ise kabul edilme arzusuyla yeni insanlara daha da fazla yakınlaşmaya çalıştığı bulunmuş. Özetle bir insanı ne kadar severseniz bir miktar mesafeyi her zaman korumayı başarmanız gerekiyor. Bunu başaramayınca ilişki çok yorucu, ilişkiler neden bu kadar karmaşık olmak zorunda gibi cümleleri kuruyoruz. Uzaklaştığımızda yani ayrıldığımızda ise dikenlerden artık etkilenmiyor olsak da o sıcağı ve yakın olma hissini arıyoruz, özlüyoruz. Sonunda da tekrar birleşiyoruz. Bu döngüye dikenlerin acısının sıcaklığa değip değmeyeceğine karar verene kadar devam ediyoruz. Eğer değiyorsa uzun yıllar beraber olup acıya katlanıyoruz. Değmiyorsa yolları ayırıyoruz. Kimisi de uygun bir mesafede durarak hem can yakmamayı hem de uzak kalmamayı başarıyor. Toplum da tam olarak böyle. İnsanlarla gerek sosyal medyada gerekse de dışarıda ne kadar içli dışlı olursanız bir süre sonra insanların dikenlerini de o kadar fazla hissetmeye başlıyorsunuz. Normal şartlarda size söyleyemeyecekleri şeyleri yakınlık ve samimiyet adları altında rahat rahat söyleyebiliyorlar. Bundan sakınıp mesafeyi çok açınca da toplumdan dışlanmış ve soyutlanmış halde yapayalnız buluyorsunuz kendinizi. Sözün özü tüm olay doğru mesafeyi bırakmakta. Doğru sınırı çizmekte bitiyor. Sınırlar önemlidir ve düzenleyicidir. Sınırlarımızı doğru şekilde oluşturmalı ve korumalıyız. Schopenhauer'ın belirttiği gibi yine de kendi iç sıcaklığına büyük ölçüde sahip olan kişi sorun veya rahatsızlık vermekten veya almaktan kaçınmak için toplumdan uzak durmayı tercih edecektir. Kendimizi sıcak tutabiliyorsak başka birinin sıcaklığına neden ihtiyacımız olsun ki? Yalnızlık dolu bir hayat muhtemelen herkese göre değildir. Sonunda yalnız hissetmeden yalnız kalmaya katlanmak inanılmaz bir zihinsel metanet gerektirir. Kendimizi başkalarıyla yakınlık kurmadan sıcak tutmak, bu sıcaklığı bir şekilde kendimiz üretebileceğimiz anlamına gelir. Yalnızlıkta mutlu ve tatmin olmuşuzdur. Böyle bir duruma ulaşmış ender kişiler kendilerini kirpi ikliminden başarıyla kurtarmışlardır. Peki siz bunu ne derece başarabiliyorsunuz?
Video bitti. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Perfect.